Bizi bekleyen arkadaşlar, iyi ki varsınız ve katılacak arkadaşlar, sizler de iyi ki varsınız. İpek Canbulat, ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Hanım'la birlikteyiz. İpek hoş geldin yayınıma canım. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür Hilal abi. iyiyim, çok şükür, Allah'a şükür iyiyim. Her şey yolunda, keyfimiz iyi. Şükürler olsun. Şükürler Evet, olsun. Bak şükür. yaz da geldi, havalar değişti, enerjilerimiz değişti, anladın? Her şey çok güzel olacak. Öyle düşünelim, öyle olsun. Daha da güzel olacak inşallah diyoruz ve arkadaşların canlı yayına gelmesini. Caner geldi. Caner 1907. Enerji buradaysa problem yok o zaman. Evet, Caner geldi. Gülşah Gülüzar merhaba. Ee, Ay canım Gülşah benim danışanım. Ne güzel. 18 yıldır danışanım, inanamazsın Bilal abi. Ne güzel, ne güzel. Bak izliyor Teşekkür burada. ederim Esra'cığım. Sağ ol, eksik olma. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir yayın olacak, merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Tabii ki böyle ne bileyim çok atraksiyonlu şeyler yok, haberlerimiz yok. Ama gündemdeki magazin konularını biraz astrolojiye taşıyacağız. Ve böylelikle de yorumlar yapacağız. Ama bunları tabii ki yazan, sabah erken saatlerde uyanan Bilal abi tek tek onları kayıt ediyor, yazıyor, bana soruyor, ben de onları yanıtlıyorum. Evet, söz sende Bilal abicim, hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Program Andorra'dan bizi izleyen dostumuz yine burada. Hoş geldin diyoruz kendisine ve dünyanın her yerinden izleyicilerimize merhaba diyoruz tekrar. Burak Özçivit ile Ceyda Ateş, bu Türkiye'nin tanıtımı için çekilen mini diziler var. Go Türkiye kampanyası, projesi adı altında. Orada bir dizide oynuyorlar. Dizinin ismi Aşk Tadında. İzmir'de çekiliyor dizi. Burak Özçivit ne kadar çok iş yapıyor, ne kadar çok para kazanıyor. Gözümüz yok. Gözümüz yok. Daha çok kazansın. Ama kendisine bu konu sorulduğu zaman hemen konuyu kapatıyor. Yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz diye. Mesela masum bir soru bu. Sorulur. Sorulur çünkü göz önünde iş yapıyor, kazanıyor. İnsanlar da merak ediyor. Hemen üstünü örtüyor, kapatıyor. Şeyden çekiniyorlar mı? Yani paralı bir insan olmak korku mu veriyor kişilere sence? Ne diyorsun? Bu nedir? Evet, Bunu bir tarif verir, doğru. etsene. Belki en doğrusunu yapıyor açıklama yapmamakla. Belki bunu kınadın ama ben de aynı şeydir. Az önce de Instagram'da hikayemde belirttim. Artık insanlar birbirlerinin gerçekten değişik şeylerini kıskanıyorlar. O kadar haset haris insanlar var ki ve o kadar ilginç ki aslında düşmanlarını çok uzaklarda da aramayacaksın. Ama tabii ki bunlar halka mal olmuş insanlar. Evet. Dolayısıyla bunları biz takip ediyoruz, bakıyoruz. Ne aldığı, nerede oturuyor, Bebek'te mi oturuyor? Nişantaşı'nda mı oturuyor? Bağdat Caddesi'nde mi oturuyor? Geliri ne kadar? Hangi arabaya biniyor? Ondan sonra ne bileyim işte sevgilisi kim? Yani artık paralarını merak ediyorlar. Ve ediyoruz. Ben bunu inkar edemem. Kim ne kazanıyor ben ediyorum. Mesela Mert Ramazan Demir'i sürekli takip ediyorum. Afra ne kazanıyor bakıyorum. Ama kötü gözle bakmıyorum. Onlar çok gençler. Daha yolun başındalar. Hep böyle dualar ederim ben. Hep insanlarla ilgili iyi düşünürüm ki bir enerji uzmanı olarak, bir metafizikle ilgilenen bir bayan olarak açık konuşmak gerekirse Allah bize de o rızıkları, bereketleri versin diye. Evet, kolay olabilir. Çünkü neden biliyor musun? Açıklayamayabilir. İnsanların gözü benim paramda mı? Neden bunu soruyorlar acaba diye merak edebilir. Kimse de bir şey açıklamak zorunda değil. Şimdi sana birisi dese ki sen trilyoner olsan, ya Bilal bu kadar para kazanıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun dese şaşırırsın. Şaşırırsın. Ben ünlü bir insan değilim. Yani bu ünlülerin hayatları merak ediliyor. Milyonlarca Öyle değil. hayranı Tabii var. ki ünlü bir insansın. İnsanların alkışlarıyla, beğenileriyle, reyting yapmasıyla, onların yayınlarını, dizilerini izlemeleri sayesinde halkın, sıradan insanların, çoğu sıradan insanlar o paraları o sayede kazanıyorlar. Güzel iş yapıyorlar, iyi çalışıyorlar tamam ama halk sayesinde ve halk da merak ediyor. Benim şöhret yaptığım bu insan, kendisine tutkuyla bağlı olduğum bir insan nasıl yaşıyor acaba diye. Ya ucundan kıyısından biraz anlatması iyi olmaz mı? Mesela Burak Özçivit'in 15 tane otomobili var ve hepsi de çok değerli arabalar. En ucuzu bunların 20 milyon lira.
60 milyon lira değerinde olan olduğu da söyleniyor, iddia ediliyor. Sorulduğu zaman işte hiç konuşmak istemiyor mesela. Biraz yani Cem Yılmaz konuşuyor, anlatıyor arabalarını. Yo, nazar bazı insanların spiritüelle iç içe olduğunu biliyorsun. İnanmış olabilir nazardan, kötü enerjiden dolayı, o yüzden de söylemek istemeyebilir. Yani. Bir de Evet, göz önünde bulunmak da kötü bir şey yani. Göz önünde bulunuyorsun, çok başarılısın. Halk zaten seni tahmin ediyor az çok ne kazandığını. Tabii ki bunu miktar olarak söylemek de aslında bir ucuzluk. Ama bunu yapamayabilirsin. Yahut da ne bileyim kazancını evet yüksek gelirliyim diyebilirsin. Zaten senin yaşadığın yaşam standartı biz halka yahut da işte senin gibi magazinciler gözünüzden kaçmıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Halka mal olmuş ve tanınmış ünlülerin paralarını saklamalarını ben anlayamıyorum. Zaten şöhretsiniz, göz önündesiniz, yaşadığınız hayat ve lüks bize bunları zaten gösteriyor. Ha ama dersen ki eğer gerçekten nazara inanıyorum, göze inanıyorum dersen, olayı başka bir metafizik boyutuna dönüştürürsen o zaman inanırım. Çok insan var böyle. Çok böyle zengin olup zenginlikten yokluğa düşmüş. Göz önünde bulunup söyleyip anlatan, yaşayan, hava atan. Anlatabiliyor muyum? Biraz da erdemliktir saklamak. Öyle evet, söyleyeyim. evet aynı seninle aynı şeyleri düşünen izleyicilerimiz de çok Çok fazla. enteresan. Niyazi Bey de yazmış. Diyor ki halk merak etmiyor Bilal Bey. Siz merak ediyorsunuz Ya, herhalde. Bu o yani beyefendi çok o beyefendi gülüyorum ben böyle. halkın içinde sadece bir kişi kendi adına konuşması lazım. Ben Evet. halkın ne düşündüğünü az çok tahmin edebildiğim için 50 yıldır bu işi yapabiliyorum. O beyefendiye de saygı duyuyorum elbette. Tabii ki. Çünkü Peki, en azından bizi izlediği için saygı duyuyorum ben. tabii tabii. Teşekkür ederiz gene de fikriniz için ama bu olmadı. Çünkü öyle değil, düşündüğünüz gibi değil. Değil, Herkes değil, merak değil. ediyor, emin olun. Öyle olmasa bizim bu programları izlemezsiniz. İzlenmez bu programlar. Ne güzel bir şey söyledin Bilal abi. Az önce de bir şey söyledim. Burada seni şey yapıyorum yani biraz kınadım açıkçası. Ne Diyorsun söyledin? ki ünlüler diyorsun. Ben ünlü değilim ki diyorsun. Yahu bu ünlülerin haberini yapan onlardan daha ünlüdür. Ya estağfurullah. Yani biraz Estağfurullah. mütevazi davrandın, anlıyorum seni. E Mütevazi davrandın. estağfurullah canım. Bu arada bu Go Türkiye projesi kapsamında Engin Altan Düz Yatan ve Özge Gürel de şu anda mini bir dizi çekiyorlar. O mini dizileri izliyor musunuz? İzlediniz mi? Mesela Afra Saraçoğlu Engin Akkürek'le oynamıştı geçen yaz. Şimdi bu Özge Gürel'le Düz Yatan'ın başrollerini paylaştığı Go Türkiye kampanyası dahilindeki film dizi hala çekiliyor. Çekimleri devam ediyor. Kökenlerin Fısıltısı isimli bir dizi. Ve çekimleri bir hafta Şanlıurfa ve Mardin'de devam edecek. Sonra da bu iki oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel Cannes'a gidiyorlar. Cannes Film Festivali yarın başlıyor arkadaşlar. Evet, evet biliyoruz. Güney Fransa'da dünyanın en önemli sinema festivali. Benim de çok Ben uzun orada yıllar olmak isterdim açıkçası. Sen ister miydin Bilal abi? ben çok uzun yıllar akredite bir gazeteci olarak Cannes Film Festivali'ne pek çok sene gittim, takip ettim. Tabii yine isterdim ama turist olarak da gittim de turist olarak ben çok keyif almıyorum. Öyle yerlerde çalışmayı seviyorum ben. Çünkü o kadar çok bizim için gazeteciler, televizyoncular için o kadar çok malzeme var ki o ortamda. E, Mesela bir yazı yazdım bugün. O yazıyı hemen bir okuyayım sizlere. Dünyanın en prestijli ve en sansasyonel sinema etkinliği başlıyor. Dünyanın her yerinden ünlüler ve ünlü olmak isteyenler Cannes'a gidiyor. Festival Sarayı'nın yanında plaj var. Halk plajı var. Festival Sarayı'nda starlar mesela medyanın karşısında binlerce gazeteci, televizyoncu o sarayda. Kırmızı halı, sarayın terasları, balkonları, salonları, her yerde basın toplantıları. O starlarla yan yana oluyorsunuz gazeteci olarak, akredite gazeteci olarak oraya girince. O plajda da, sarayın yanındaki plajda da üstsüz güneşlenenler, gazeteciler gelsin de benim 2 kare resmimi çeksin, dergilerde yayınlansın da ben de tanınayım diye o genç kızlar dünyanın her yerinden gelmiş pozlar veriyorlar filan.
enteresan bir yer Cannes Film Festivali. 12-23 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın bu şirin kentinden her gün çok sayıda kırmızı halıda çekilen fotoğraflar ve videolar göreceğiz. Altın Palmiye ödül yarışmasına katılan sinema filmlerinin gala gösterimlerinin yapıldığı Festival Sarayı girişindeki o meşhur halı üzerinde bizim ünlüler de yürüyecek. Ancak bizim oyuncular Cannes'a rol aldıkları bir filmin tanıtımı için değil, çeşitli ticari firmalarla yaptıkları reklam işbirlikleri için gidiyor. Örneğin Seda Bakan, Roberta Bravo mücevher markasıyla anlaşma yaptı. Türk kadınlarına o firmanın yeni mücevherlerini Cannes'dan tanıtacak. Kıskanmak dizisi sona eren Özgü Namal da bir başka marka için Cannes Film Festivali'nde görüntü verecek. Henüz açıklanmadı ama Hande Erçel, Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya da büyük bir ihtimalle Cannes'a gidip kırmızı halıda işbirliği yaptıkları markanın ürünleriyle boy gösterecekler. Bu arada 16 Mayıs'ta festival bünyesinde Kültür Bakanlığı'nın düzenleyeceği Türkiye'nin tanıtımı etkinliği gerçekleşecek. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Engin Akyürek, Dilan Çiçek Deniz, Özge Gürel, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Caner Cindoruk, Cannes'daki bu resepsiyona katılması kesinleşen ünlüler. Türkiye'nin tanıtımı için çekilen Go Türkiye mini dizilerinde rol alan Afra Saraçoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Meryem Uzerli, Hande Erçel, Barış Arduç, Kaan Urgancıoğlu'nun da Cannes'daki etkinliğe davet edildikleri Kültür Bakanlığı tarafından biliyorum. Ancak katılıp katılmayacakları henüz kesinleşmedi gibi böyle bir uzun daha da uzun bir yazı. Ben de işte akredite gazeteci olarak çok katıldım. Şunu söyleyeyim. Geçen sene 90 civarında ülkeden 2000'den fazla medya kuruluşuna bağlı 4000'den fazla gazeteci, televizyoncu ve dijital medya mensubu Cannes Film Festivali'nde çalıştılar. Görev yaptılar ve onların 3-4 misli fazla oyuncu, manken, model, eğlence dünyasından çeşitli işler yapan insanlar da o festival süresince Cannes'a gelip gittiler. Böyle orada bir trafik, yoğun bir ünlü trafiği yaşanıyor her sene. Sen Güney Fransa'ya mutlaka gitmişsindir. Her yere gittim de oraya gitmedim, yalan söylemeyeyim yani. Evet. Üniversitede okuduğum zaman İngiltere'de, Londra'da da okumadım, böyle Brighton'da okudum, sahil güneyde. Oradan merak ettim. O zaman çok gençtim, 20'li yaşlardaydım. O zaman orada Dover diye bir yer vardı. Vallahi öyle hatırlıyorum hayal Dover'i meyal. biliyorum. Brighton'dan binmiştim deniz otobüsüne, Dover'e gitmiştim. Fransa'da bir tek orayı gördüm, bir de Paris'te Eiffel Kulesi'ni bilirim. Başka da hiçbir şey bilmem. Evet, evet. Bilmiyorum yani. Onunla ilgili sorma. Gerçekten o konuda cahilim yani. Fransa'yı bilmem. Estağfurullah, estağfurullah. Açıkçası Bilal abi benim çok ilgimi çekmez Avrupa, biliyor musun? Ben Avrupa'yı sevmem. Anladım. Şimdi bu Cannes Film Festivali bizim ünlüler için önemli bir özelliği de orada çok güzel para kazanıyorlar. Yani o festival süresince. Mesela Hande Erçel bundan 3 ya da 4 sene evvel dondurma tanıtmaya gitmişti. Ne alaka? Sinema festivalinde. Alcı'da öyle bir ücret... Hande Erçel alem ya vallahi. Evet. Alcı'da firması öyle bir ücret ödedi ki ona. Yeni çıkaracağı o yaza girerken çıkaracağı bir ürünün tanıtması için ve Hande Erçel de kabul etti. Para çok güzel olunca fark etmiyor ki, profesyonel insan. Hakikaten gitti orada dondurma standının başında pozlar verdi. Yani işte genellikle mücevher araba tanıtıyorlar, mücevher tanıtıyorlar. Bizim ünlüler de gidip güzel paralar kazanıyorlar Cannes'da. Şimdi Afra Saraçoğlu'na bir teklif olduğunu duydum ama henüz daha kesinleşmedi. Serenay Sarıkaya gideceğini biliyorum. Hande Erçel'in bu sene tekrar gideceğini biliyorum. Ve daha burada ismini söylemediğimiz pek çok özellikle bayan oyuncularımız Hadise'nin yeni bir işbirliği için Kerem Bürsin'le birlikte bir araba işbirliği tanıtımı için oraya gideceklerini duydum. Cannes Film Festivali bizim müzik sektörünün Kıbrıs'ı gibi. Bu yurt dışındaki festivaller, moda etkinlikleri, ünlüler oralara katılıp çok güzel paralar kazanıyorlar. Nasıl şarkıcılar Kıbrıs'taki sahneler sayesinde para kazanıyorlar. Aynen öyle. Kıbrıs olmasa vallahi ben sana gerçeği söyleyeyim.
Hepsi bitik. Yani gerçeği Katılıyorum. söylüyorum ben. Kıbrıs'ta yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Kasinoların ve Kıbrıs'taki kumarhane otellerinin verdiği parayı Türkiye'de Cahide bile vermez. Vermez. Jolly Ver- Joker'ler vermez, Cahide vermez. Vermez. Bu şey var, ne deniyor? Açık hava var ya, konserleri. Oradan Evet. da alamazlar. Alamazsın Alamazlar. oralarda. Oralarda Dua etsinler prestij. oyunculara, dua etsinler kumar oynayanlara. Sonra da laflarını ederler onların. Oralar zaten prestij için Cahide'de çıkıyorum falan demek. Oralarda Tabii prestij o. Prestij tabii ki. Tabii ki prestij. Evet. tabii. Yani Kıbrıs'ta çok güzel paralar kazanıyorlar. Peki Pelin Karahan bir film galasına davet Ay çok edildi. üzüldüm ona, biliyor musun? O kadar üzgünüm ki ona. Boşandığı için mi? 12 Evet, yıllık onun daha kocası. önceki biliyorsun, onun ikinci evliliğiydi bu. Boşandığı Evet. için, doğrudur. İlk evliliğinde bir müzisyen miydi? Bir futbolcu muydu? İki Ben sene evli kaldı. evet 2 sene kısa evli kaldı. 2 sene Fazla değil. evli Evet. kaldı. 2000'li yıllarda, ya çok eskiden evlendi. Bu evliliği de bir iş insanıyla evlendi ama 12 yıldır evliydi. Yani ben böyle birisini istemezdim açıkçası, çolukla çocukla. Hadi öbürü için çok üzülmedim. Çünkü onda çocuğu yoktu zaten. Ama bu evliliği için ben üzüldüm. Yani bir de artı ona da baktım. Bak dediğin için baktım. Hani astrolojik olarak yorumladım. 6 Ekim tarihli o. Terazi burcu. Çok kararlıdır. Gezegeni Venüs'tür. Güzellikleri sever ama işinde son derece başarılı ve muvaffaktır. Aynı zamanda parayı da sembolize eder. Yani biraz boğanın özellikleri de vardır onda. Ama ben bu kıza üzüldüm. Sen ne sormak istedin bu kızla ilgili Bilal abiciğim? Boğa parayı sever mi? Çok. Yaşayamaz ki. Önce para gelir onun için hayatında. Çok sever. Öyle mi? Tabii. Anladım. Yo şimdi bir okuyayım bir dakika buraya niçin aldım onu? Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Bedri Güntay'dan boşandıktan sonra o iki çocuğunun babası ilk kez bir galaya katıldı. Pelin Karahan gazetecilerin bekarlık sultanlık mı sorusuna öyle bir şey yok tabii ki. O herkesin kendi bakış açısı. Aile olmak çok güzel bir şey. Biz yine aileyiz. Sabah hep birlikte kahvaltı yaptık. Bizim ailemiz hiçbir zaman bozulmaz dedi. Yani bu kendini avutmak değil mi? Boşandı, resmen boşandı. Hayır Biz hayır yine... değil. Kendini Ha? avutmak değil. Şimdi Ne bu? kendini avutmak değil. Şimdi yeni moda olmuş. Şimdi Ne? aslında öyle kanlı bıçaklı mesela ayrılıyorlar. Örnek veriyorum. Ve çok kötü ayrılıyorlar ama maalesef ayrıldıktan sonra birbirlerinin ve evliliklerinin ilgili. Mesela buna birini daha örnek verebilirim. Mehmet Ali Erbil. Biliyorsun neler yaşadı. O kız Mehmet Ali ile ilgili neler söyledi. Abisine kadar söyledi. İftiralar attı. Onları yerin dibine sokmaya çalıştı. Gülseren'den bahsediyorum. Ama Mehmet Ali Erbil ne diyor? Asla konuşma yasağı aldık. Ne o benimle ilgili ne ben onunla ilgili, biz birbirimizin aleyhinde konuşmuyoruz diyor. Neden? Şimdi yeni moda. Hadi diyeceksin ki bu hukuki yönden. Bir de yeni trend bu. Boşandılar. Çok mutluluk pozları veriyorlar. Biz dostça görüşüyoruz. İşte biz arkadaşça görüşüyoruz. Ayrılan insan dostça arkadaşça, ben inanmıyorum görüştüklerine. Hiçbir zaman olmaz öyle bir şey. Çok zaman geçmesi lazım ki bir takım şeylerin durulabilmesi için. Öyle dostlukla bu iş olmaz. Yanlış, yalan yani. Yani bizim ailemiz hiçbir zaman bozulmaz demesi. 2 tane evlatları var. 2 tane çok güzel erkek evlatları var. Allah bağışlasın. Bozulmasın zaten. Onlarla Bozulmasın. birlikte işte bir kahvaltı yapmışlar falan. Çocuklarla birlikte tabii ki o anne baba ilişkisi devam ediyor, devam edecek ama anne ile baba arasındaki o eş ilişkisi tükenmeseydi zaten boşanmazdınız. Neden bunu kabul etmezler? Yani niye bunu kabul etmezler? Bizim ilişkimiz bitti, yuvamız dağıldı. Hadi yuvamız dağıldı diyemez, tamam diyemez dese yataktan kalkamaz da moral bozuk. Yani moralini hep yüksek tutmak zorunda. Ama yani bak kötü örnek olduğunu farkında değil. Diyor ki her şeyin bir ömrü var. Bazı şeyler başlar ve biter. O zaman herkes boşanmalı. Yani buna bu hanımın bu söylediğine bakarsak herkes o zaman 10 sene 12 seneyi deviren herkesin ömrü bitti, evlilik ömrü bitti. Olur mu öyle şey? Önemli olan Hayır onu canım, benim annem babam sürdürebilmek. mesela
bir dakika, İnanmazsın, bir dakika, 58 bir yıllık dakika, evli. bir dakika. Önemli olan onu Tamam. sürdürmek, sürdürebilmek. Bu da sık boğaz yapılacak bir şey değil. Sürdürmeliyim, mecburum diye yapılacak bir şey değil. Öyle bir ahenk kurarsın ki evlilikte öyle bir uyum içinde eşini öyle mutlu edersin ve o seni öyle bir mutlu eder ki zaten sorgulanmaz bile. Biz ne zaman boşanacağız? Eyvah 12 sene oldu artık filan. Yani bunu böyle söylemesi bir aydın o çünkü topluma örnek olması gereken rol model bir kişi. Yani bunu böyle söyle. Her şeyin bir ömrü var. Bazı şeyler başlar ve biter. Ben bunu kabul etmiyorum. Şimdi söz sende. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir şeyin ömrü olabilir ama o ömrü yaradan biçer. Yani bu bir kaderdir derler. Evet, kadere de inananlar var, inanmayanlar da var. Az önce mesela Sıla Hanım yazmış alttan. Hayır İpek Hanım niye öyle diyorsunuz diyor. Bu benim kendi naçizane fikrim. Yani bu fikrimi de şöyle söylemek istiyorum. Mesela benim hayatım boyunca açık konuşmak gerekirse baktığımda evliliklere evet bitiyor. Neden mi bitiyor? Evlilikte saygı bittiği zaman biter yahut da kötü durumlar olduğu zaman. Mesela bir aldatılma hikayesi olduğu zaman bir evlilik bitebilir. Yahut da saygı bitmiştir. Ne bileyim işte evlilik içerisinde olmaması ve yapılmaması gereken bir takım şey. Ama şiddetli geçimsizlikten boşananlara bakıyorum. Arkadaş kalıyorlar, kol kola. Hatta bunlar mahkeme salonlarına bile girerken el ele kol kola gidiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Yani ama şöyle söyleyeyim, evlilik çok güzel bir şey. Bir defa çok kutsal bir şey. Evli olan insanın hayatı her zaman düzenlidir. Evli olmak kadar güzel bir şey yok. Evlilikten korkmayın. Sıla yazmış şimdi de. Korkacak bir şey yok. Bence evlilikten korkmayın. Bence bekar yaşamak kadar saçma bir şey yok. Vakti gelince herkes gibi biz de insanız. Üremek zorundayız ve aynı zamanda nasıl anlatayım size? Tabii ki evlilik bir düzeni gösterir. Düzen demek disiplin demektir. Evde sadakat oldukça ve aynı zamanda saygı olduğu müddetçe bu evliliğin bitmesine imkan yok. Bakın eski evliliklere. Geçen gün annem öyle diyor. 56 yıllık evliyim ben dedi. Şaşırdım kaldım. Şaşırdım kaldım. Artık evlilikleri de yıpratan tabii ki ekonomik kriz var. İşte ekonomik yani maddi sebepler var. Ama tabii bunların en önemlisi aslında iletişim problemleri. Bu kız niye böyle dedi? Konumuz buydu. Konuyu çok fazla hani dallandırıp budaklandırmak istemedim. Hiç korkma, korkma evlilikten Mizgincim. Neden böyle dedi? Süs veriyor. Yani çocuklarımız için bu evliliği götürüyoruz. Aramızda bir saygı var. Sizin aranızda saygı bitmiş ki evliliğiniz zaten. Saygının olduğunu hiç böyle hurafelerle, yalanlarla, dolanlarla anlatmayın. Bu saygı bitmese bu evlilik devam ederdi. En önemli şey bu. Bu bitti mi evlilik biter. doğru söylüyorsun. Zaten en Saygı. önemli sebebi bu. Saygı çok önemli. Saygı çok önemli. İnan Bilal abi sevgi bile yeterli olmayabiliyor biliyor musun? Yani saygının olmadığı evlilikte istediğin kadar birbirine aşık ol belli bir noktada bitiyor. Bittiği zaman da bir daha başlaması mümkün değil. Onun için buradan bütün evli çiftlere söylüyorum. Hem de aynı zamanda ilişki terapisti ve ilişki uzmanıyım. Yani tabii ki bu olayın psikolojik yönüne baktığınız zaman iki insan iletişim kopukluğundan, şiddetli geçimsizlikten anlaşamayabilir. Saygı bitmiş olabilir. Boşanabilirler. Ama ben hiçbir zaman evliliklerde boşandıktan sonra görüşen iki çifti ancak ikisi bekarken görebiliyorum. Çünkü neden? Boşandınız, gittiniz. Eşiniz ya da siz evlendiniz. Ne yapacaksın? Eski eşini, yeni eşini koluna takıp eski eşinle Bağdat Caddesi'nde yürürken bir kafeteryada kahve mi içeceksin? Böyle saçma bir şey ilk defa görüyorum, duyuyorum. Çocuklar varsa bile, boşandıysan bile mesafeli bir şekilde görüşürsün. Çok mesafeli. Habibar Ne diyor demiş? ki Your language diyor. Şeyi ayarlayabilir misin Bilal abi? neyi Bak canım? Habib de yazmış. I don't understand your language but I just want to know about Mert Ramazan. Okuyamıyor, anlayamıyor dilimizden. Onun diliyle yazabilirsek seviniriz. Evet, Excuse me abi. yayından sonra What is your language? Yayından sonra YouTube izin veriyor altyazıyla çeviri eklememize. Yayın sırasında bir şey yapamıyoruz. Habibar, evet dilinizi anlamıyorum. Mert Ramazan hakkında bilgi edinmek istiyorum diyor. Biraz sonra Mert Ramazan Demir Bana da öyle hakkında soruyorlar. Biraz sonra derken İpek Hanım, İpek Canbulat, Mert Ramazan Demir hakkında ve Ay Afra benim Saraçoğlu aşklarım onlar. hakkında. Kim ne derse desin. Yok ayrıldılar, yok şöyle, yok Dur böyle. girme konuya. Girme bir dakika dur ben Tamam anonsumu bitireyim. girmiyorum. Hadi girmiyorum. Hadi Biraz girmiyorum. sonra İpek Canbulat,
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusunda aydınlatıcı bilgiler verecek arkadaşlar. Biraz sonra ona geleceğiz. İpekciğim dur. Başka önce konuşacağımız konular var. Biliyorum bu konuda sen de çok dolusun. Özellikle bu antilerden sen de çok yoruldun. Biliyorum ve onları çok sevdiğini de biliyorum. Biraz sonra lütfen. İrem Derici çok sevdiğimiz şarkıcı arkadaşımız diyor ki fevri çıkışları nedeniyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, yani İrem biliyorsun ağzında e, bakla ıslanması. Pervası yok. Evet, sürekli eve kağıt geliyor mahkemelerden. Param kalmadı. 3 tane daha davam var demiş. Ya Allah Allah. Sürekli tazminat ödüyor demek ki. Çok kötü bir Çok şey çok bu. fazla konuşmanın zararı bu değil mi? Ama İrem biliyorsun sivri dillidir. Yani İrem böyle hiçbir şeyi saklamaz. Pat 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 söyler. Çok dobra bir kızdır o. O yüzden İrem'i ben. İrem çok dobradır, dürüsttür. Onun yalanı dolanı katakulisi olmaz. Çok seviyorum İrem'i. Çok açık sözlüsünüz. Pişman olduğunuz Çok. oluyor mu bazen diye soru soruyor arkadaşlar. Senin Kıbrıs'ta konser öncesi konuşmuş gazetecilerle. Senin memleketin olduğu için senin Kıbrıs diyorum. Ben Kıbrıslı sayılırsın artık. Doğru Kabul ama et. baksana Bülent Hanım bile öyle söylüyor. Kıbrıs İpek diye kaydetmiş telefonlara. Doğrudur. Pişman oluyorum. Koç burcuyum, fevri insanım. Astrolojiye çok inanmıyorum. Daha uysallaşan bir İrem var. Eve sürekli kağıt geliyor. Birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye. Çok pişmanım. Param kalmadı. 3 tane daha davam var. Gereksiz patlamalar oluyor. Birine tepki veriyorum. Hiç gerek yok. Öyle kadın olmak istemiyorum. Acaba içinde başka bir İrem var. O mu atılıyor hemen böyle cevap veriyor? Nedir bu? Neden böyle? Hem istiyorum hem istemiyorum. Hem yapıyor hem de pişman oluyor. Yani hadi bir kere Tamam. neyse. 3 tane daha davam var diyor. Demek ki kaç kere bu böyle insanlara gitti, yürüdü. Çok sivri dilli. Yani pat pat konuşan biri. Tarçın hamlıyor bu arada. Tarçın kapıya bakıyor. Evet, birisi geldi galiba. Tarçın aç sen kapıyı, ilgilen. Evet İpek. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. İrem Derici 21 Mart doğumlu. Yani dolayısıyla onun burcunun vermiş olduğu özellikle İrem Derici o kadar ilginç ki balıktan tam böyle nasıl anlatayım e, koça geçişte. Yani bu ne demek? Aniden çıkışlar yapan, düşünmeden yapan ama sonradan bir yufka yüreği vardır. Çok böyle üzüntü yaşar. Evet, Neden ben bunu yaptım diye pişmanlık duyan ve böyle karşısındaki insana da sonradan telefon açıp özür dileyen, işte ben böyle bir hata kusura bakma yani işte ne bileyim sinirlendim ondan oldu falan deyip açıklama yapan çok iyi kalpli insanlardır. İrem de böyle bir kız. İrem'i çok seviyorum. Bence kötü bir şey yapmıyor ama biraz daha tabii bu paralarının gitmemesi açısından ona bir öneride bulunmak istiyorum. Hiç bence cevap verme, polemiğe girme. Bunları yapmak sana eğer maddi açıdan zarar veriyorsa bence manevi açıdan da veriyor. Neden diyeceksin? Önce parasal veriyor, sonra manevi veriyor. Çünkü sen sonra bak üzülüyorsun. Üzülüyorsun, yapma. Hiç ilgilenme bence, cevap bile verme. Gerçekten cevap bile verme. İrem'in huyu bu. Bilmiyor musun en son cezaevine girmeden önce Bilal abicim siz bir olay oldu, bir polemikler oldu. Birisi birisine bir şeyler mi söyledi? Ki Burcu Güneş. Şimdi hatırladım. evet, evet. Demet Akalın'a söyledi, ona söyledi, buna söyledi. İrem oradan bir çıktı atıldı. Ortalık 56 oldu. İrem bu. İrem'i değiştirmek söz konusu olamaz. Ama tabii biraz daha uygun ve güzel bir lisan ve üslupla bunu söylerse o zaman tabii ki davaları, mahkemeleri çok olmaz. Çok da para gitmez elinden tazminat. Evet ve Tatlı İrem kız ya, Derici tatlı kız. Çok öpüyorum onu. ve İrem Derici 5 Haziran'da yeni bir albüm çıkarıyor. 13 tane şarkı olacağını söylüyor. Babalar gibi diyor, Türkçe pop hepsi yeni. 2021'den beri uğraşıyorum. Bu defa başka. Sezen Aksu'dan şarkı var. Kaydettikten sonra görüntülü konuştuk. Çok beğendi. Tam anlamıyla pop albümü yaptım. Pop müziği ben kurtaracağım diyor. Yani bu rap müzik öne Vallahi çıktı. yapar. Vallahi Yapar mı? yapar. Çok da başarılı. Yapar. Evet, Dün merakla onu bekliyoruz. Dün Merakla gördüm bekliyoruz. onu. Ya fiziği de çok düzgün. O bacaklar, boy, poz, güzel kız yani. İrem kendine bakan bir kız. İrem kendine bakan bir kız. Servin işi sağlam moderatörümüz, teşekkür ederim. Arkadaşların beğeni yapmasını hatırlatıyor. Bizi izleyen dostlar
beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Caner Ha, Tuzcu nerede? Pakistan'danmış Habib Bey bak. I am from Pakistan diyor. Like Pakistan, Turkish diyor. welcome, welcome, welcome Müslüm Hola kardeş, Patricia, hola, kardeş, hola. bro. Ee, Caner Tuzcu nerede moderatörüm? Caner Tuzcu'yu demin gördüm ama sonra Caner'cim benim, kayboldu. canım ciğerim Caner. Caner'e de selam olsun. Demin gördüm. Patricia, hola Patricia. Desde Arjantina Patricia. Patricia da geldi Arjantin'den. Dün Nelly geldi. İnanmazsın. Nelly Manzano geldi Arjantin'den dün yayına, canlı Ama çok yayına. seviyorum onu ya. Vallahi Epeydir çok yoktu. seviyorum onu. Sen Epeydir yoktu. içerideyken seni çok merak edenlerden birisi. Açık konuşayım sana. Sağ olsun, sağ olsun. Peki arkadaşlar. Ee, Abone olmadan izleyen dostlar, abone olursanız mutlu oluruz. İlginç bir Evet, şey var. bu arada lütfen biraz yayını paylaşırsak mutlu olacağım. Yayını paylaşmamışsınız. Yayınımız biraz düşük. Acaba Bilal abi, yanlış Hı. anlamazsan işine karışmayayım ama bunu saat 8 niye yapmıyoruz? Saat 6'da insanlar işinde oluyorlar. Yani sonradan mı izlesinler istersin? Sonradan da izliyorlar zaten. İzleyecek insan her saat izler. Gece yarısı çok fazla izleniyor mesela. Ama yani benim de saatim o Sen daha saate iyi bilirsin, uygun. oradan takip edersin. Estağfurullah. Daha iyi anlarsın. Doğrudur. Estağfurullah. Mesela öğlen yayın yapanlar var. Öğlen 12'de falan yayın yapanlar var. Bakıyorsun çok Tamam da ama fazla izleniyor. magazinciler sabah yapar genelde yayın. Arzu edersen Yok. uyanabilirsen sabah 8'de de yapabiliriz, problem yok. Evet. Peki Evet, arkadaşlar. çok merak ediyorum. Peki arkadaşlar. Dua Lipa'yı sever misin, Dua Lipa'yı? İngiliz şarkıcı. Ben bayılıyorum Dua Lipa'nın şarkılarına. Çok da Ne gibi karakterli bir mesela? Vallahi billahi bilmiyorum. çok da Söyle karakterli bakalım, bir nasıl kadın. yani mesela? Çok karakterli bir kadın. Genç, Arnavut bu asıl. Arnavut Kosovalı. Oradan çıktı ve genç genç yaşta, küçük yaşta 17, 18, 17 yaşında falan YouTube'a yüklüyordu şarkılarını. Parladı, meşhur oldu. İngiltere'de yapımcılar bunu çağırdılar, gitti. Orada yapım şirketleriyle anlaştı ve birdenbire İngiltere'de meşhur olmaya başladı. Büyüdü. İngiltere vatandaşı oldu. İngilizler vatandaşlığını aldı onu. Allah Allah, ne kadar güzel. Öyle güzel işler yapıyor ki dünya çapında konserler falan veriyor. Şimdi Samsung televizyon firması Dua Lipa'nın fotoğraflarını televizyon ambalajlarında izinsiz kullanmaya başlamış. Ya Samsung gibi bir dünya devi bir marka böyle bir hatayı nasıl yapar? Fakat işin ilginci Dua Lipa'nın avukatı Samsung'a protesto çekiyor, yazıyor. Samsung'un yetkilileri cevap olarak da alaycı bir üslupla dönüyorlar, biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Şimdi yeni duydum sizden. Ne gibi mesela? Ne diyorlar Ya yani? ciddiye almıyorlar. Yani yapın diyorlar. İşte biz diyor hukuki yöne başvuracağız. Bakın hani bunu kesmezseniz bu şeyi e, yasal olmayan bu tanıtımı kesmezseniz biz hakkımızı arayacağız. Hakkınızı arayabilirsiniz. Ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz gibi baştan sona bir cevap veriyorlar. Bunun üzerine dava açıyor. Dua Lipa 15 milyon dolar istiyor. Markasının izinsiz kullanıldığı ve tüketiciler üzerindeki etkisini kanıtlamak için söz konusu bu reklam stratejisini Samsung'un sosyal medya platformunda X'teki yorumlara yer veriyor. O yorumlarda bazı müşteriler diyorlar ki televizyon almayı düşünmüyordum. Ama kutudaki Dua Lipa görselini görünce almaya karar verdim ve satın aldım. Böyle ifadeler var X'te, yorumlar var. Satışları artırdığını ortaya koyan. Yani o 15 milyon liradan çok daha fazlasını alır diyor uluslararası hukukçular. Sanatçıların bu şekilde hakkının yenmemesi lazım. Bizim ülkemize de oldu bu. Galiba Hadise'nin başına geldi buna benzer bir şey. E, tam olayı hatırlamıyorum ama öyle bir şey yaşanmıştı. O markayı parlatmak için bu çocuk 16 yaşından beri şarkılarını sağda solda söylüyor, paylaşıyor. YouTube'da, orada, burada. Kolay mı ya? Bir star olarak yetişiyor. İyi tabii canım, kolay olur mu? Sen onun hakkını elinden alıyorsun. Yani hiç ödemeni yapsana kardeşim Dua Lipa'yı
kendi satış stratejisinde kullanacaksan. Ne büyük Doğru haksızlık. söylüyorsun. Ne büyük haksızlık. Peki. Teşekkür Peki. ederim. Thank Kime you. teşekkür I miss ettin? you. Kimler Ya, yazıyor? yani ismini de görmüyorum. Sandrovska. Hı hı, Sandrovska yazmış. Seni özledim, çok güzel görünüyorsun demiş. Ben de thank you so much dedim. Çiğdemciğim merhabalar. Çiğdem Feyzioğlu. Bu arada bütün hepinize buradan izleyenlere, takip edenlere güzel günler diliyorum. Bugün itibariyle hafta başıydı. Zaten hafta başını hiç sevmem ben. Çünkü pazartesi gününü ay yönetir. Kafamız karışık olur, işe gitmek istemeyiz. Allah'ım hep tansiyonum düşük deriz, mutsuzuz deriz. Ama neyse havalar güzelleşti artık. Her şey çok güzel olacak. Ay Ebru'cum benim canım Ebru'cum. Kız kardeşim gibi o da. Bak o da gelmiş buraya. Hepinizi çok öpüyorum. Kanada'dan yazıyor. Miss İpek, I follow you from Canada diyor. Oh, Kanada. Okay. Kanada, Nice to meet Vancouver. you. Nice to meet you. From Vancouver or from Toronto. Toronto. Kanada'da O biliyorsun insan haklarının en mükemmel olduğu ve insanların yaşam için tercih ettikleri en güzel yer. en güzel yer. Evet, bugün Delikanlı Günü. Bugün Delikanlı Günü. Delikanlı dizisi yayından kaldırılıyor. Bugün Son mu? sondan bir önceki bölüm olması gerek bugün. Ya da 2 önceki. Bizi izleyenler daha doğrusunu bilirler. Ben unutmuş olabilirim. Ne yazık ki yayına son verme kararı alındı ve Delikanlı dizisi bitiyor. Galiba büyük bir ihtimalle son bölümü de çekmiştir Mert Ramazan Demir ya da bugünlerde Tamam, şaşırdın mı, çekiyordur. üzüldün mü, sevindin mi? Duygularını öğrenmek istiyorum. Ben sevinmem şöyle sevindim bak. Sen de öyle bir soru sordun ki zaten Mecburen ben de seni bundan sonra sıkıştırdım burada. bir adım sonra senin yerin artık Magazinci diyorsun. muhabirlik. Söyle. Bir adım Evet, sonra. duygularını merak ettim Yani senin. Mustafa Ağdağ izleye havalimanında sen de bir muhabir gibi yetkin sorular sorabiliyorsun artık. Mustafa geçen gün konuğumdu biliyorsun. Peki. İzledim ya, bayıldım izledim. Paparazzi değil mi o beyefendi? Evet. Peki, sevindim. Mert Ramazan Demir için iyi oldu. Çünkü yıpranıyordu. Daha da yıpranacaktı o dizi sürdükçe. 3 reytingden yukarıya çıkamıyordu dizi. 3,5 reyting. 4'ü bir kere gördü. ABD zannedersem bir kere gördü 4 reytingi. Yani 5-6 reytingin altında dizinin sürdürülebilmesi bu ekonomik şartlarda mümkün değil. Hep zarar olmaz. Valla diziler başlamadan önce Mert bana Ramazan sorsun. Demir üzerine kurulduğu için, Mert Ramazan Demir başrol olduğu için dizide kimse Salih Bademci ya da öbür hanımefendiler oynuyor demiyor önce. Önce Mert Ramazan Demir dizisi diyorlar. Başarı da başarısızlık da ne yazık ki senaristten önce alışmışız. En çok ismini bildiğimiz oyuncunun üzerine kuruluyor başarısızlık. Mert kurtuldu. Şimdi kafasını dinler, bir tatil yapar. Ondan sonra bakar işine. Sen ne düşünüyorsun? Ben sevindim. Ben şimdi yalan söyleyemem. Kusura bakma. Diyeceksin ki bu kadar emek verilmiş. Yok işte yazılmış, çizilmiş, yerler yapılmış, şuydu buydu. Bu kadar emek verilmiş diyeceksin. Ama ben tabii ki emeğe saygım sonsuz. Asla değil ama Mert açısından sevindim. Önü daha çok açılsın. Daha iyi projelere imza atsın. Daha güzel şeyler olsun. Ben zaten beğenmemiştim. Bir de zaten böyle şeylerde yorumumu yaparken de bundan önce Abi dizisiyle ilgili de söyledim. İnanmadınız. Kimse inanmadı. Yok dediler reytingler çok yüksek filan. Hayır efendim değildi. Çünkü o zaman hiç unutmam. Tarih 13 ve bir salı günüydü. Dedim ki uğursuz rakamı hiç sevmem ve ay İpek Hanım ne ilgisi var? Yahu var işte inanç meselesi. Yani ben de buna inandım. İşte 13'ün uğursuz olduğuna inandım. Koskoca Hristiyan alemi söylüyor bunu. İnananlar var. Batıl inan. Olabilir efendim. Batıl da olabilir. Benim inancım bu. Salı günü sallanır derler. Sevmem salıyı. Bak pazartesiyi de sevmem. En sevdiğim de perşembe. Ama Afra Saraçoğlu'nun dizisinin reytingleri iyi. O dizide bir sorun yok.
Dizinin yayından Yok, kalkması. Afra'yla ilgili yok. Takip ediyorum, biliyorum. Evet. Ama bu yayından kaldırıldı, ben sevindim. Önü açılacak, daha iyi güzel olacak, iyi projeler olacak. Bu arada tabii ki yapımcılar emek sarf ettiler. Çok büyük bir emek var olayın içinde ama demek değildir ki bu da. Yani bu emekle başka bir projede daha başarılı olacaklar. Kısmet nasip değildi. Enerji onu gösterdi. O yüzden ne yapımcı üzülsün, ne halk üzülsün, ne de Mert üzülsün. Zaten Mert de sevindi, merak etme. Mert biraz kilo alsın ya. Mert çok zayıfladı. Ay çok 20 kilo zayıflamış, hiç 20 beğenmedim, kilo ona vermiş. yazacağım. Gerçekten yazacağım Yaz Mert'e. ya. Çok Ya kilo sen vermiş. Mert'i Yok. al karşına. Mert'i karşına al, konuşsana Allah aşkına ya. O Onunla böyle dinliyor bir abla beni. gibi. O dinliyor Bir, beni. Mert dinliyor beni. Hatırlasana. evet. Bir ara bu bebeğe gitti. Gece çıkıyordu barlarda, eğleniyordu. Yanlış dostluklar, yanlış arkadaşlıklar. Dedim ki Mert, kendine gel. Ne olursun yapma, gitme, bunlarla görüşme. Hem senin özel hayatını etkiliyor bu, hem de yani Doğru. böyle temkinli ol dedim. Mert'i bir daha görebildiniz mi? Ne bir bar kapısında, ne bir bardan çıkarken, ne de bir sosyal hayatı varken. Göremezsiniz. Benim Mert şu yayınımda anda, söyledin bunları. Sen benim yayınımda söyledin bunları. evet, yayında, herhalde yayında söyledim. Birebir telefonu yok ki Mert'in. Keşke olsa, versen de arasam. Bu numaralar sende var, magazinci sensin. Doğru söylüyorsun da Arayacağım. Mert Ramazan Demir kimseye telefonunu açmıyormuş, biliyor musun? O kadar canı sıkın ki. Hiç kimseyle görüşmüyormuş. Hiç kimseyle konuşmuyormuş. Bir iki arkadaşı, bir de menajeri dışında, aile Ama çok fertleri dışında uğraşıyorlar bu çocuklar. hiç Çok kimseyle. uğraşıyorlar bu çocuklar. Ya evet, evet. Özellikle bu antiler ne kadar çok uğraşıyorlar. Ay, Mert sen Ramazan Demir'le cezaevindeyken bana ne mesajlar geldi. Allah'ım, bunlarla ilgili. Neler neler, beni nasıl linçliyorlar. Yahu beni niye linçliyorsunuz? Söyleyen ben değilim ki. Bunları uyduran neden, ne ben değilim oldu? ki. Ne oldu? Ne oldu? Niye? Yok diyorlar bana, işte bunlar diyorlar ayrılmadılar, biz duyduk diyorlar, falanca öyle söyledi, filanca böyle söyledi İpek Hanım. Biz duyduk bunu, siz niye gerçeği söylemiyorsunuz? Kardeşim, gerçeği söyleyebilmem için Bilal Özcan'la yan yana olmam lazım. Bilal abiden öğrenmem lazım bazı şeyleri. Bütün gerçek bilgiler Bilal abide kilitli ve saklı bilir. Ben olayın magazin bölümünde değilim. Ben olayın enerji boyutundayım. Ben olayın astroloji bölümündeyim. Ben onlara tabii ki çok dualar ediyorum. Hep ediyorum. Hiç inanmayın. Bakın, bütün takipçilere söylüyorum. Ayrılık falan yok. İnanmayın. Böyle Hadi hurafelere Allah inanmayın. aşkına şu hiç rahatlatsana insanları ya. Ne kadar çok Ama bak, yazıyorlar ben bak. Bu bunu Poyraz söyledim. çıktıktan sonra da herkesin kafası iyice karıştı ya. Lütfen ya. Yalan dolan bunlar. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bu benim tabii naçizane kendi fikrim. Afra ile Mert Evet. ilişkilerini, evet, dışarıdan götürüyorlar. Ve onlar asla ayrılmadı. Şimdi buradan yazacaklar ayrıldılar diye. Ben onları kale almıyorum. Siz de almayın. Tabii ki her ilişkide tartışma, her ilişkide kısa süreli, kısa menzilli bir küskünlük, kırgınlık, dargınlık ya da kopuş olabilir. Ama çok bir short time olur o. Bu iki insanın eğer böyle hurafeler, yalanlar, dolanlar, entrikalarla dolu bir takım bir iftiralar atılıyorsa, bunun altında yatan bir şey var. Bu da şu: bir yapımcı diyebilir, böyle bir şey çıkaralım, aman birlikte olduğunuz belli olmasın, bir dahaki projelerde izlenmezsiniz, bitersiniz, siz de silinirsiniz demiş olabilir. Bu bir yönetmenin ya da yapımcının fikri olabilir. Ama böyle bir şey asla yok. Poyraz olayına da gelince, pardon ya, Poyraz. Daha önce yani bu Afra'nın Mert'le birlikte de hiçbir erkek arkadaşıyla görülmeyecek mi? Var mı böyle bir şey ya? Ben evli bir insanım. Evli bir insan olduğum halde dışarıda benim erkek arkadaşlarım var. Görüşüyorum, kahve içiyorum. Yani nerede yaşıyoruz? Kaçıncı çağda yaşıyoruz biz? Afra ile Mert ayrılmadı arkadaşlar. Bakın, üstüne basa basa söylüyorum. Yok efendim, bana yazıyorlar, ismini vermeyeceğim, falanca şöyle dedi, filanca böyle dedi. İpek Hanım, yorum yapsanıza. En sonunda dedim ki ben magazinci değilim. Bilal Bey cezaevinden çıktıktan sonra eğer yayın yaparsak açıklarım. İşte o gün bugündü, bugün de açıklıyorum. Anlatabiliyor muyum? İlişkileri yıpratmaya çalışıyorlar. Ayrılık. Ne kadar da böyle yaftayı yapıştırıyorsunuz bir anda ayrıldılar diye. Ayrılmadılar. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok yoğunlar. Nasıl yoğunlar? Mert ayrı bir yoğun. Afra'yı söylemem imkansız. Belki haftanın bir günü görüşüyorlar. Ama ayrılmadılar. Bunu böyle bilin. Onur Akay da Israrla da senin gibi. söylüyorum.
ısrarla söylüyorum. Hep dua ediyorum içimden. Allah'ım ya Rabbim bunlar evlensinler diye güzel güzel enerjiler gönderiyorum. Yuvalarını kursunlar diyorum. Ayrılmasınlar diyorum. Duyuyorum bir magazinden ayrıldılar. Allah Allah ben şimdi ne diyeceğim? Doğru mu diyorum? Bir araştırıyorum. Hayır efendim yok öyle bir şey. Bunlar yapımcıların ya da yönetmenlerin bir projesi olabilir. Saygı duyuyorum dedim bakın. Yahut da ne olabilir biliyor musunuz? Ne olabilir? Yahut da Poyraz sen mesela o gün de böyle sanki duydun sen de biraz inanmış gibiydin. Ve ben o gün Bana yayın gelen bilgileri yapamadım seninle anlattım. Perşembe günü 7 Mayıs günü. İnanmış Bana gelen gibiydim Poyraz bilgileri, olayına. bana gelen bilgileri anlattım. Ama sana bilgileri her gelen bilgi doğru mu sana gelen? Hayır, ben doğru Sağlıklı diye mı? anlatmadım. Ben doğru diye anlatmadım. İnsanlar bilsin. Bunlar çok yoğun şekilde konuşuluyor. İnsanlar bilsin. Hayır efendim ayrılık falan yok. Yahu ayrılık olsun. Peki sana bir soru soracağım. Madem ayrıldılar. Neden o zaman Afra ile röportaj yapıldığında Afra niye söylemedi ayrıldık diye? Ya da Mert niye söylemiyor? Ya da bu kadar zor değil ki. İrem Derici bile eline mikrofonu alıyor. Diyor ben diyor falancadan ilişkim bitti sonlandı. Bu kadar zor bir şey değil ki. Biten ilişkileri, biten ayrılıklar, evliliklerle de alakalı olsa bunları iki tarafta özgürlük var ya. Alırsın mikrofonu eline, röportajı yaparsın televizyon kanallarıyla, söylersin. Nereden çıkarıyorsunuz bunu ya? Aynen Hep sürekli öyle. linçlenme, sürekli linçlenme. Yani ben artık dedim ki bak bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım dedim. Yine bugün yine yaptım. Kızıyorum, sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Afra'yı çok seviyorum. Ben Afra'cıyım. Ha bu arada diyeceksiniz ki yani Mert'e hayır efendim değil. Afra Mert'i seviyorsa ben de severim. Ama Afra Mert'i sevmezse ben de nefret ederim. Çünkü ben Afra'cıyım. Sen Afrodit ama Mert'i de sev. Mert de iyi bir O insan. İyi bir ayrı. çocuk. Ben kadınları Mert'i tutarım. de sev. Bak Mert üzemez Afra'yı. Eğer Mert Afra'yı üzerse gerçekten karşısına beni bulur. Bir anda ben astrolojiyi bırakır magazinci kesilirim. Hı. Yani Mert'i yalnız bırakma şey olarak sadece. Bırakmam. Bak Biz hep onları diyorum. beraber tanıdık, sevdik. Evet Onlar bir evet. bütün. Ama Afram diye bir bütün onlar. Yani birbirlerinden ayırt ayrılmadılar diyorum. etme. İsrail'e ayrılmadılar diyorum. Böyle bir şey yok. Yalanlara dolanlara inanmayın. Bakın reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu da bir reklam işte. Aslında güzel haberler. Güzel. Para kazanıyorlar böylelikle. Ne güzel oluyor. Yani peki Onur Akay'ın söylediği bir şey var. Birlikte yazın bir sinema filminde oynayacaklar şeklinde. Sen bir enerji uzmanı olarak insan psikolojisini ve ünlülerin psikolojisini çok iyi bilen bir insan olarak bütün bu tartışmalardan, bütün bu dedikodulardan, söylentilerden sonra o sinema filminin gerçekleşeceğine inanıyor musun? Afra ile Mert'in yazın aynı sinema filmde oynayabilirler mi yoksa o proje iptal mi olur? Ne diyorsun? Ben şimdi bunu böyle söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü ben bir astroloğum. Buna bakmam lazım. Gerçekten Bak, böyle bir proje var mı, yok mu? bak, Tarihi, bak. burçlar, doğum tarihleri. Ya magazinsel değil de olayı biraz astroloji ve enerji olarak bakmam lazım. Bilimsel O olarak. yüzden bir dahaki yayında bunu açıklayayım. Çalışayım bununla ilgili çalışmayı Bak, yapıp söyleyeyim. Şimdi bak. evet. Hayır. Öyle bir şey olmaz. Benim mesleğim ve işim bunu şey yapmaz. Yani söylemez. Çalışma yapmadan olmaz. Bir bakmam lazım. Nedir? Bak Sen ama bak ne ama bak. düşünüyorsun? Bakacağım. Bak. Bir dahaki yayına bakacağım. Unutma bu sorunu. Diyeceksin ki tekrar aynı soruyla gel. Hatta eğer unutursak lütfen chat'tekiler bize yazsınlar. Bunların dedin Unutmam. ikisinin bir arada film Sinema mi filmi. yapacaklar? Sinema Ha? filminde oynayacaklar yazın. Bu proje geçen sene Bakacağım ben. geçen yaz Hatta bu olmadı. akşam ikisinin doğum haritalarından var mı, yok mu, olacak mı, başarı var mı, bitecek mi, başlayacak mı, ne olacaksa hepsini söyleyeceğim ben. Evet, Hiç ben de merak buraya etme. notumu hemen Notunu dün, sıcağına alıyorum. önemli bir konu bu. Ama ben tekrar Not söylüyorum, notumu. bana lütfen DM'den bu iki insanla ilgili mesaj atmayın. Zaten bir şey olsa ben oradan Instagram'dan yazarım ki. Ayrıldılar derim. Yani benim babamın oğlu değil Mert. Afra da annemin kızı değil. Ama ben bu iki çifti seviyorum. Çünkü onlarla yaşıyorum hep evin içinde. Senin sayende onları enteresan dizi izlemeyen kadın geçmiş senelerde oynadık. Yalı Çapkınlı falan gece 2'de 3'te açıyorum bakıyorum falan. İyi Senin yapıyorsun. yüzünden oldu bunlar. Estağfurullah. Sen buralara geldin beni. Estağfurullah ama iyi oynadılar tabii. Güzel diziydi. Hele Yok. ilk bölümü çok Ama bir iyiydi. şey söyleyeceğim. Madem ayrıldılarsa o zaman neden peki hiçbir televizyonda çıkmadılar ya da bir magazin açıklamadılar? Bana bunu söyle. Niye?
söylemiyorlar, çıkmıyorlar, anlatmıyorlar. Çünkü birbirlerine karşı, yani bunların ayrı olduklarını savunanlar, Mustafa Ağdağ bile ayrı olduklarını savunuyor ama diyor ki birbirlerine özlem duyuyorlar. Birbirlerine saygıları, sevgileri devam ediyor ve birbirleri hakkında asla kötü konuşmuyorlar. Ben Afra'ya Mert Ramazan Demir'le ilgili soru sorduğum zaman konuyu kapat demiyor. Bana onu sorma diye terslemiyor. Aynı şekilde Mert de Afra'yı sorduğum zaman konuyu kapatmıyor. Dinliyor beni diyor. Yani birbirlerine bir özlemleri ve bir sıcaklıkları devam Birbirlerine ediyor. saygıları var demek istiyor ama ben şahsen birisinden ayrılmış olsam bir Evet. sevgilimden arkasından konuşurum. Ne yapacağım? Onu met mi edeceğim? Çok iyiydi de niye benim hayatımda kalmadı? Çok iyiydi de niçin benim hayatımda olmadı? Niçin ayrıldım o zaman? Ne yapacaktım? Yani bunların demek ki ilişkileri var. Demek ki ayrılmadılar ki konuşmuyorlar. Buradan anlamalısınız yahu. Bu inanmayın bu yalanlara dolanlara. Bir dakika. Bugün ben çok ünlü bir insanım. Bana bir yapım şirketinden para teklifi geldi. Dediler ki seni Cannes Festivali'nde bilmem nereye götürüyoruz ama senin yanında işte o dönemin kim? Benim yaşıma uygun Tolga Savacı gelecek. Tolga Karel gelecek. Yahut da işte eski mankenlerden bilirsin. Yaşar Alptekin'le olacaksın. Sana orada bir proje yapacağız. Seni reklam yapacak. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bak böyle bir şey de olabilir. Anladın? Böyle bir nokta da olabilir. Böyle bir şey de olabilir. Yapımcıların yapmayacağı şey yok sus para için. Vallahi billahi yok. Poyraz Yosmaoğlu yapımcı projesi midir demek istiyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Çok düşündüm 3-4 gündür. Hatta tek başıma yayın açacaktım da takipçim yok benim. 49 takipçiyle YouTube'da neyin yayınını açacağım? Estağfurullah, Seni bu kanal senin kanalın Senin zaten. çok İstediğin teşekkür zaman ederim. açarsın. Sağ ol, var ol, eksik İstediğin olma. zaman. Hayır. Ama senin sayende halka duyuruyorum buradan. Yoksa ben nereden duyuracağım Afra ile Mert'i? Bu kadar yalan, ne kadar günah giriyorsunuz biliyor musunuz? İnşallah bunu yapanlara öyle bak, pozitif enerji uzmanıyım ama negatifi de güzel veririm. Böyle antilere de buradan gerçekten bütün negatif enerjilerimi gönderiyorum. Aman İşte gönderme. inşallah böyle düşündüğünüz enerjiler size Ama gelsin. bize de bulaşır, yapma, negatif Gelmez, enerjiden uzak bulaşıcı dur. değil. Aman Allah korusun. Aman Bu dikkat et. bulaşıcı değil Bilal abi. Şeytan Öldürdün beni doldurur, vallahi. yapma. Peki şimdi bu Poyraz Yosmaoğlu baba parasıyla çok zengin bir ailenin, ünlü bir sosyete ailenin çocuğu. Diyorlar ki babasının, annesinin hali vakti çok yerinde olduğu için öyle çok bilinen bir işi yok. Ailesinin parasıyla çok güzel bir hayat sürüyor ve 15 günde bir de Londra'ya gidiyor, geliyor. Bir ayağı Londra'da, orada evi, düzeni var ve Afra Saraçoğlu da şimdi İngiltere vizesine müracaat etti diyorlar. Yani burada bu dedikoduları bilerek mi yayıyorlar, bu söylentileri? Antiler Afra Saraçoğlu'yla bu Poyraz Yosmaoğlu'nu insanlar beraber diye düşünsün diye böyle bir söylentiler yoğun bir şekilde konuşuluyor. Bunları bilerek mi yapıyorlar? Evet, var. Yoksa Bence Poyraz'ın hayatında başka birisi var. Söyleyeyim. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu tamamen yapılmış bir proje. İster inan ister inanma bana. Bak göreceksin, İpek haklı diyeceksin yine. Bu bir proje. Yapımcının projesi de olabilir diyorsun, değil mi? Yapımcının projesi bu. Projeler nereden çıkar? Yapımcılardan çıkar. Şimdi ben bu programın sahibi kim? Bilal Özcan TV. Bilal Özcan. Program senden çıkar. Ben televizyonda program yapıyorum. İpek ile Astroloji. Program benden çıkar. Bütün planlar da benden çıkar. Yapımcının planlarının içerisindeydi. Kabul ettiler. Bence işin içerisinde maddi değerler de var. Bu bir projeli bir plan. Proje Banu var Kabaş burada. da burada. Banu Kabaş da burada. Ve Süreyya Hanım geldi. Özel abonem, özel üyem Süreyya Diker geldi. Merhaba. Aleykümselam Çok güzel Süreyya söyledin Hanım. Vikya, çok güzel söyledin. Bu diyor Poyraz'ın adını söyleyip durmayın. Poyraz'ı diyor parasıyla tanınır ama sonuç itibariyle babasından bilinir ama Poyraz'ın ünlü bir tarafı yok. Afra sayesinde adını duyuruyor. Reklamını yapıyoruz, susun diyor. Kadın doğru söylüyor, evet. Keşke Afra isim vererek benim Poyraz diye söylenen kişiyle hiçbir ilişkim yok. Bunlar niye yayılıyor? Afra'ya evet, çok keşke kızıyorum böyle bir şey Afra'ya. söylese, çok keşke kızıyorum. bunu. Açıklama yapsa keşke. Değil mi? Yapmıyor ki. Hiçbir zaman yapmıyor.
Hiçbir zaman Afra bunu yapmıyor. Çünkü Afra ve Mert'in yapımcıları ve başında kimler varsa bunlar tembihliyorlar. Tembihlemeyin kardeşim. İnsanların düşünce ve konuşma özgürlüğü var. Konuşsunlar. Bakın halk merak ediyor. Fransa'dan Lydia çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş. Fransa'dan Lydia. Benim başıma sıkıntılı bir olay gelmişti geçtiğimiz günlerde. Kızıma kadar herkesi arıyor, soruyor. Bütün aileme Allah arıyor, Allah. soruyor, yazıyor Lydia. Bilal Bey'in durumu nasıl? Her gün yazıyor. Bilal Bey ne zaman cezaevinden çıkacak diye. Lydia çok iyi dost, çok iyi arkadaş. Evet, bana da yazıyor. Onun gibi başka dostlar, başka arkadaşlar, beni arayıp soran herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Peki İpek, yarın müsaitsen şu yayına sıcağı sıcağına yarın devam edelim. Ne yapayım yani, ederiz de şimdi Afra ile Mert'in doğum aralarını çıkarayım. Bakayım bakalım bu proje böyle bir şey var mı? Hani Onur'un anlattığı gibi. Bir Onur'a çok saygım var. Çok da seviyorum kendisini. Bu arada da bir yere gitmiş o. Antalya'ya mı gitmiş bir yere, bugün gördüm. Ankara'ya. Ankara'ya gitti. Sana da selam söyledi. Bugün seninle yayın yapacağımı söyledim. Sana selam söyledi. Bütün izleyenlere selam söyledi Onur Akay. Ankara'ya gitti. Evet. Orada bir ses yarışmasında jüride kendisi olacak. Hiç merak etme. Ben dediğim gibi çıkarayım ben doğum haritalarını, bakayım. Çıkar. Hatta başka sormak istediğim birileri varsa onların da doğum haritalarını çıkarayım, bakayım. Bir astroloji olarak. Ben bakacağım. Olumsuz bir şey varsa da güzel bir frekansla, biliyorsun yüksek bir metafizikçi, elimden gelen her şeyi yapacağım, merak etme. Yarın saat 18'de İpek Canbulat'la arkadaşlar, ünlü astroloji uzmanı, burada konuya devam edeceğiz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili yeni bir bakım yapacak. Ve Meral, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ve yazın onların bu sinema filmi çalışmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, hayırlarına mı olacak yoksa olmayacak mı? Lütfen bunu da bize söyleyecek kendisi. Çok teşekkür ediyorum İpek. Ben teşekkür ediyorum Bilal abim, canım abim. İyi canım ki varsın. Abi. Senden pozitif enerji alıyorum, biliyor musun, bu yayınlarda? Eksik olma. İnanmazsın bak. Bu bir televizyon değil, bir medya değil ama çok büyük bir pozitif enerji alıyorum. Çok da mutlu oluyorum böyle. Konuştuğumuz konular Afra ile Mert'le alakalı. Sanki onların, yani bu saatten sonra hukuk okuyacağım. Sanki avukatıyım gibi geliyor insanlara. Değil, alakası yok. Yanlış anlamayın, gerçekten çok seviyorum. Afra'yı çok seviyorum. Tamam, yarın çok daha değişik şeylerle geleceğim karşınıza, çalışıp geleceğim. Hepinizi çok öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler dostlar. Görüşmek üzere.